söyleyebilir misin saçmalamayı? Öyle kolay değil. Baktık hasta çok dayanıklı. Dedik ki bir de ışık dolgusunu görelim. Ona da dayanabilecek misin? Herkese merhaba. Bugün yine kliniğimizde bir küçük uygulama göstereceğiz. İnsanların çok merak ettiği ve çok sık yaptırmak istediği bir şey gözaltı ışık dolgusu. Gerçekten de dozunda uygun hastaya yapıldığında çok işe yarayan bir uygulama. Şimdi gözaltı ışık dolgusu nedir? Öncelikle onu bir anlatalım. Yüzümüz zaman içerisinde yer çekiminin etkisiyle biraz böyle yumuşak dokunun gevşek olan kişilerde, bağ dokusunun gevşek olan kişilerde aşağı doğru hareket ediyor. Kaçlı yaşlarda? Genelde 35 yaş, 40 yaşında başlıyor bu hareket ama bazen daha erken, bazen daha geç oluyor. Kimler mesela daha hızlı aşağı doğru sarkmaya aday? Hani şöyle makas alırsınız da bir türlü elinize gelmez o makas, böyle kocaman sıkı yanaklı olan insanlar var ya, onlar kolay aşağı inmiyorlar. Bağ dokusu bayağı sıkı. Ama çok kolay böyle makas alıp da gevşek dönüyorsa yanak, gevşiyorsa o zaman bağ dokusu gevşek demektir. Yer çekiminin etkisiyle aşağı doğru hareket daha kolay hale geliyor. Eskiden burada duran yanak yavaş yavaş aşağı doğru indikçe bu göz yaşı oluğu dediğimiz oluk belirginleşmeye başlıyor ve göz çevresinde bir gölge görmeye başlıyorsunuz. İnsanlar kırışıklığınız var diye değil ama bu yüzünüzdeki ışık ve gölge oyunundan artık böyle kaç yaşında olduğunuzu, yorgun mu olduğunuzu, dinç mi olduğunuzu anlamaya başlıyorlar. Ofis şartlarında yapıyoruz. Genellikle küçük bir uyuşturucu uygulayıp yapıyoruz canımız acımasın diye. Ne yapıyoruz? Yanağın olması gereken eski bölgesine bir dolgu uygulaması ama çok ince değişik bir dolgu bu. Yüzün diğer bölgelerine uyguladığımız dolgudan biraz daha farklı. Bu oluğu doldurunca da artık oradan gölge değil ışık yansımaya başlıyor. Şimdi geçen videomuzda botoks uygulaması göstermiştik. Esra Hanım o kadar sağlam bir hasta çıktı ki ihtiyacım da var bana yapar mısınız deyince tamam dedik, gözaltı ışık dolgusu uygulamasında süper bir hastamız var bugün. Hoş geldin Esra. Hoş bulduk. Hazır mısın? Çok hazırım. Harika. Küçük bir uyuşturucu yaptık bir 10 dakika önce. Zaten şurada beyazlamaları da görüyoruz. Ben şimdi maskemi takacağım. Ondan sonra uygulamaya geçeceğiz. Bazı hastalarda gözaltı yağ dokusunun fıtıklaşması çok belirgin oluyor. O hastalar bu uygulama için çok iyi aday değiller. Onlar ameliyat için daha iyi adaylar. Şimdi geçen hafta sen şey demiştin, böyle belli belirsiz etkileri olsun, çok bariz belli olmasın. Botoksta onu yaşadık. Aynen. İstediğimiz oldu. Aynısını şimdi ışık dolgusunu yaşayacağız. Ondan hiç şüphem yok hocam. Bu bir kanül. İğne değil. Ağrı duyusu deri katmanında. Orayı zaten uyuşturduk. Şu anda ağrı duymayacaksın. Var mı ağrı? Hayır. Süper. Bir de bu derin bir uygulama. Yüzeyel yapıldığında göz altındaki deri çok ince, çok belli eder kendisine. Belli olmaması için. İyi misin? İyi. Süper. Kasın altına yapıyoruz. Yani orada göz çevresinde bir kas var. Evet, şu anda içeride ilerlediğinizde hissediyorum. Hayır ama ağrı duymuyorsun. Hayır. Harika. Ne kadar kalacak hocam? Bu yapılan işlem ne kadar süre? Tabii kişiden kişiye değişken olmakla birlikte yaklaşık 1,5-2 yıl kadar bir etkisi var. Benim gözlemim şu, hayat boyu bir kısmı mutlaka kalıyor. Kapsülasyon oluşuyor. Yani doku çevresinde bir yabancı cisim reaksiyonu veriyor. Çok sık yenilenmesi gerekmiyor yani. Genellikle bu uygulama sonrasında morluk da görmüyoruz. İğneyle yapmadığımız için bu kanül dediğimiz uygulama, kanülle yapılan uygulamalarda keskin bir uç yok. Yani oradaki damarları zedeleme olasılığımız yok. Şimdi çok ufak bir de yanak dolgusu ekleyeceğim. Şu geçişi desteklemek için. Nasıl hissediyorsun? Hiçbir şey olmamış gibi. Süper. Şimdi dolgu uygulamalarında emniyetin birinci kuralı yüksek doz dolguyu baştan yapmamak. Bir kere yavaş yavaş yapıyoruz bu işleri. İkincisi yaptığımız dolguyu arttırmamız mümkün. Yani ben bir hafta sonra biraz daha dolgu ekleyebilirim. Ama bir hafta sonra fazla yaptığım dolguyu geri almak çok zor. O yüzden hiç acelemiz yok. Uygulamaları yavaş yavaş yapıyoruz. Genelde yaptığımız ışık dolgusundan bir hafta sonra kontrole geldiğimizde eklememiz gereken varsa onu ekliyoruz erken dönemde. Yaklaşık bir 2-3 ay sonra ihtiyaç duyarsak bir tüp daha dolgu uygulaması yapabiliriz. Şimdiden kendisini göstermeye başladı. Bir hafta boyunca bol bol su içiyorsun. Peki. 2 litrenin altına inme. Sigara zaten içmediğin için
Onda sorun yok. Peki botokstaki gibi böyle hani suyla temas, üstüne yatma, onunla ilgili dikkat Yok. etmem gereken Bu bir şey var dolgularda mı? özellikle öyle bir önlem almana gerek yok. Tamam mı? Süper. Göstereceğim size. Al bakalım. Vay be. Nerede benim gözaltı çukurlarım? Ya iyi. Haftaya daha da iyi olacak. Oturunca daha da güzel olacak. Evet. Güzel oldu. İyi görünüyor hakikaten ha, süper oldu. Ciddi söylüyorum. Haftaya daha iyi olacak. Uygulama yaklaşık bir 10 dakika sürdü. Hastamız da çok uyumlu bir hasta ama gerçekten çok ağrılı bir uygulama da değil. Hiç uyuşturmadan da yaptığımız oluyor. Bazen ufak uyuşturucular yaparak yapıyoruz bugün olduğu gibi. Bir hafta sonra kontrol yapacağız. Ek doz gerekirse yapılabilir. 3-4 ay sonra bir kere daha uygulanabilir. Ama çok kısa vadede yeniden uygulama gerektiren bir işlem de değil. Çok daha fresh bir görüntü kazandırıyor. Kanalı takip etmeye devam edin. Uyarılarınızı açın ki bildirimler gelsin. Şimdi bir hafta sonrasına gidiyoruz kontrole. Şu aynı açıdan şimdi. Gözaltı nasıl dolmuş? Acayip fark ediyor. Bak artık burada oluk yok. Görüyor musun? Evet. Bu cep telefonuyla oda ışığında çektiğim fotoğraf. Yani aslında daha kötü bir fotoğraf. Tabii tabii. Ama karşılaştırmak açısından görüyor musun şurayı? Evet. Süper olmuş. Bayağı iyi olmuş yani. Şöyle baktığında da şurada hafif gülümsemene rağmen Ama kaşlar da kalkmış. Şimdi ilk geldiğimde botoks yok. güzel. Evet. Baksana şeye. Evet. Bir şu göz kapağına bak, bir bu göz kapağına bak. Tabii. İnanılmaz yukarıda kaldı. Güzel olmuş yani.